Karaciğer yağlanmasında modern değerlendirme. Bugün karaciğer yağlanması ile ilgili çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü karaciğer yağlanması denince çoğu insan bunu basit, geçici ve çok da önemli olmayan bir durum gibi düşünebiliyor. Oysa işin gerçeği biraz daha farklı. Karaciğer yağlanması çoğu zaman sessiz ilerleyebiliyor. Yani kişi günlük hayatına devam ederken belirgin bir şikayet yokken, hatta bazen kendini tamamen sağlıklı hissederken bile karaciğerde yağ birikimi başlamış olabiliyor. Sorun da tam burada ortaya çıkıyor. Çünkü asıl mesele yalnızca karaciğerde yağ olup olmaması değil. Asıl mesele bu yağlanmanın karaciğere zarar verip vermediği, zaman içinde sertleşmeye yol açıp açmadığı ve daha ileri evrelere gidip gitmediğidir. Bu nedenle karaciğer yağlanmasını sadece bir görüntü bulgusu gibi değil, dikkatle izlenmesi gereken bir süreç gibi düşünmek gerekir. Uzun yıllar boyunca karaciğerin ne kadar etkilendiğini anlamanın en klasik yolu karaciğer biyopsisiydi. Biyopsi bugün de bazı özel durumlarda da değerli bir yöntemdir ve belirli açılardan referans kabul edilir. Çünkü karaciğer dokusundan küçük bir örnek alınır ve bu örnek mikroskop altında ayrıntılı olarak incelenir. Böylece iltihap, yağlanma, hücre hasarı ve fibrozis gibi ayrıntılar doğrudan görülebilir. Ama burada önemli bir gerçek var. Biyopsi girişimsel bir işlemdir. İğne ile doku alınır. İşlem sonrası takip gerekir ve her hastada kolayca tekrar edilen bir yöntem değildir. Ayrıca ağrı, kanama ve nadiren daha ciddi komplikasyon riski de vardır. Bu yüzden tıpta uzun süredir daha kolay, daha güvenli, daha hızlı ve tekrar edilebilir yöntemlere ihtiyaç duyuluyordu. Bugün girişimsel olmayan testlerin değer kazanmasının temel nedeni de tam olarak budur. İşte bu noktada öne çıkan yöntemlerden biri transient elastografi olarak bilinen ve günlük dilde çoğu kişinin FibroScan adıyla duyduğu testtir. Bu test dışarıdan yapılan ultrasona benzeyen bir incelemedir. Ama klasik ultrasondan farkı şudur. Asıl hedefi karaciğer dokusunun sertliğini ölçmektir. Karaciğer ne kadar sertleşmişse bu bize fibrozis yani skar dokusu gelişimi hakkında önemli bir fikir verir. Bunun yanında bu sistemde kullanılan ek bir ölçüm de karaciğerdeki yağlanmanın derecesi hakkında bilgi sağlar. Yani tek bir kısa inceleme ile hem karaciğerde yağlanmanın düzeyi hem de karaciğerin ne kadar sertleştiği hakkında sayısal bir değerlendirme elde edilebilir. Bu da özellikle yağlanmanın gerçekten hasara yol açıp açmadığını anlamaya çalışırken çok kıymetli bir avantaj sağlar. Bu testin hastalar açısından en sevilen tarafı işlem sürecinin oldukça basit olmasıdır. Genellikle kişi sırt üstü uzanır. Sağ kolunu başının üzerine alır. Sağ üst karın bölgesine jel sürülür ve cilt üzerine küçük bir prop yerleştirilir. Cihaz ard arda ölçümler alır. Kişi çoğu zaman sadece hafif bir titreşim ya da minik dokunuşlar hisseder. İşlem genellikle ağrısızdır. Çoğu merkezde inceleme yaklaşık 10 ila 15 dakika içinde tamamlanır. Sonrasında kişi günlük yaşamına dönebilir. Yani cilt kesilmez, iğne yapılmaz, uzun bir dinlenme süresi gerekmez. Bu kadar pratik olması özellikle poliklinik şartlarında değerlendirme yaparken büyük kolaylık sağlar. Tekrar gerektiğinde yeniden yapılabilmesi de bu yöntemin en önemli artılarından biridir. Ama burada çok önemli bir çizgiyi net çekmek gerekir. Bu test çok yararlıdır fakat tek başına her şeyi kesin olarak söyleyen sihirli bir araç değildir. Karaciğer hastalıklarında doğru karar, muayene bulguları, kan tahlilleri, kişinin yaşı, kilosu, eşlik eden hastalıkları, varsa klasik görüntüleme sonuçları ve bu testin verdiği değerlerin birlikte yorumlanmasıyla verilir. Zaten güncel yaklaşım da non-invaziv testlerin klinik değerlendirme ile entegre kullanılmasını önerir. Bu nedenle yalnızca tek bir sayıya bakıp kesin hüküm vermek doğru değildir. Bir sonuç yüksek ya da düşük çıkmış olabilir. Ama bu sonucun ne anlama geldiği ancak kişinin genel tablosu içinde anlaşılır. Kısacası bu test çok güçlü bir yardımcıdır
ama doğru yorumlanması şarttır. Peki kimlerde böyle bir değerlendirme daha çok gündeme gelir? Öncelikle daha önce karaciğer yağlanması saptanan kişilerde önemlidir. Bunun dışında tip 2 diyabeti olanlar da fazla kilolu ya da obez bireylerde, bel çevresi artmış kişilerde, kolesterol ve trigliserit yüksekliği olanlarda, karaciğer enzimleri yüksek çıkanlarda ve ultrasonda yağlanma görülenlerde karaciğerde sessiz fibrozis olup olmadığını anlamak gerekir. Güncel önerilen özellikle kardiyometabolik risk faktörleri bulunan karaciğer testlerinde bozukluk olan ya da görüntülemede yağlanma saptanan kişilerde girişimsel olmayan testlerle risk değerlendirmesi yapılmasını destekliyor. Çünkü karaciğer yağlanmasının herkeste aynı hızda ilerlemediğini biliyoruz. Bir kişide yıllarca sabit kalabilirken başka bir kişide daha ileri hasara gidebilir. Bu yüzden risk taşıyan kişileri erken dönemde ayırt etmek çok değerlidir. Bu yöntem sadece yağlanmada değil, başka kronik karaciğer rahatsızlıklarında da işe yarar. Kronik hepatit B veya C gibi viral hepatitlerde, alkol ilişkili karaciğer hastalığında ve başka nedenlerle gelişen kronik karaciğer hastalıklarında karaciğerde sertleşme olup olmadığını görmek için kullanılabilir. Çünkü karaciğer hastalıklarında bizi en çok ilgilendiren sorunlardan biri şudur: hastalık yalnızca mevcut mu yoksa ilerleyip fibrozis ve siroza doğru gidiyor mu? Bu ayrım çok önemlidir. Çünkü erken dönemde saptanan fibrozis ilerlemeden yönetilebilir. Özellikle kronik hastalığı olan bir kişide zaman içindeki değişimi izlemek, tedavinin planlanması ve takip aralığının belirlenmesi açısından çok faydalıdır. Kısacası bu test sadece tanı koymak için değil, hastalığın seyrini anlamak için de işe yarar. Karaciğer yağlanmasının tek bir basamaklı hastalık olmadığını özellikle vurgulamak gerekir. En basit aşamada sadece yağ birikir ama her şey orada kalmayabilir. Bir grup hastada iltihap gelişebilir, hücre hasarı eklenebilir, ardından fibrozis oluşabilir ve bu süreç yıllar içinde siroza kadar ilerleyebilir. İşte bu nedenle "bende yağlanma çıktı" cümlesi tek başına yeterli değildir. Asıl kritik soru şudur: bu yağlanma karaciğer dokusuna ne kadar zarar verdi? Çünkü günlük pratikte gidişatı belirleyen şey yalnızca yağın varlığı değil, o yağın karaciğerde yara izi bırakıp bırakmadığıdır. Sessiz seyretmesi de bu yüzden önemlidir. Kişi kendini iyi hissederken içeride daha ileri bir süreç yaşanabilir. Bu yüzden erken değerlendirme, bekleyip belirtilerin ortaya çıkmasını beklemekten çok daha akılcıdır. Bu testlerin bir başka gücü de risk sınıflaması yapmaya yardımcı olmasıdır. Klasik ultrason yağlanmayı gösterebilir ama karaciğer dokusundaki fibrozisin derecesini aynı netlikte ortaya koymak her zaman kolay değildir. Üstelik yağlanmanın erken evrelerinde ya da bazı hasta gruplarında klasik görüntülemenin de sınırları vardır. Oysa karaciğer sertliği ölçümü özellikle ileri fibrozis ve siroz riskini ayırt etmede klinik olarak çok yol gösterici olabilir. Bu nedenle modern yaklaşım riskli kişilerde önce basit kan skorlarıyla ön değerlendirme yapmak, sonra da gerekiyorsa elastografi gibi girişimler olmayan yöntemlerle daha ayrıntılı risk sınıflaması yapmaktır. Bu yaklaşım sayesinde gerçekten yakın izlem gerektiren kişiler daha erken fark edilebilir, gereksiz invazif işlemlerde azaltılabilir. Bir diğer önemli mesaj şu: karaciğer yağlanması kader değildir. Özellikle kilo fazlası, hareketsizlik, dengesiz beslenme, kontrolsüz diyabet ve alkol kullanımı işin içindeyse tablo çoğu zaman değiştirilebilir. Günlük tedavi yaklaşımının temelinde yaşam tarzı değişikliği vardır. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sürdürülebilir kilo kaybı, kan şekeri ve kolesterolün kontrolü, gerekiyorsa alkolün bırakılması karaciğer için ciddi fark yaratır. Üstelik fiziksel aktivitenin tek başına bile yararlı olabildiğini biliyoruz. Kilo kaybı karaciğerdeki yağ miktarını azaltabilir,
daha ileri durumda iltihap ve fibrozis üzerinde de olumlu etki sağlayabilir. Bu nedenle karaciğer yağlanmasını öğrenmek korkulacak bir son değil. Doğru zamanda müdahale edilebilecek bir uyarı olarak görmek gerekir. Tam da bu nedenle bu testin takipte ayrı bir değeri vardır. Diyelim ki bir kişide karaciğer yağlanması saptandı ve beraberinde fibrozis riski görüldü. Sonra kişi beslenmesini düzeltti, düzenli yürümeye başladı, kilo verdi, alkolü bıraktı ya da altta yatan karaciğer hastalığı için tedavi aldı. Peki gerçekten yolunda gidiyor mu? Bunu her zaman yalnızca nasıl hissettiğine bakarak anlamak mümkün değildir. Kan testleri bilgi verir ama bazen tabloyu tamamlamak için karaciğerin sertliğinde ya da yağ yükünde değişim olup olmadığına tekrar bakmak gerekir. Non-invazif testlerin en önemli avantajlarından biri de tam budur. Zaman içindeki değişimi izlemeye yardım ederler. Böylece tedaviye verilen yanıt ya da riskteki değişim daha somut biçimde değerlendirilebilir. Bununla birlikte bu yöntemin sınırlarını bilmek gerekir. Her test gibi bunun da güçlü ve zayıf yönleri vardır. Özellikle ileri obezitede ya da karında sıvı birikimi olduğunda ölçüm almak zorlaşabilir. Bazı durumlarda örneğin akut hepatit, safra yolu tıkanıklığı, karaciğer dolaşımında yüklenme, yakın zamanda yemek yenmiş olması veya fazla alkol alımı gibi etkenler ölçüm değerlerini olduğundan yüksek gösterebilir. Bu nedenle test öncesinde genellikle birkaç saat açlık önerilir. Güncel kılavuzlarda doğru ölçüm ve doğru yorum için en az 3 saat açlık gerektiği belirtilir. Yani test modern ve konforlu olsa da rakamları her zaman klinik bağlam içinde okumak gerekir. Sayı yüksek diye otomatik olarak aynı sonuca gitmek doğru değildir. Buradan çıkarılacak en önemli derslerden biri şudur. Bende bir şikayet yok. Demek ki sorun yok. Yaklaşımı doğru değildir. Karaciğer yağlanması çoğu zaman sessizdir. Diğer yanlış yaklaşım da şudur. Bir test yaptırdım, artık her şeyi kesin öğrendim. Bu da tam doğru değildir. En sağlıklı yol risk faktörlerini bilmek, gerekiyorsa uygun testleri yaptırmak ve çıkan sonuçları bir bütün halinde değerlendirmektir. Özellikle tip 2 diyabet, fazla kilo, yüksek trigliserit, düzensiz yaşam, alkol kullanımı ya da başka bir karaciğer hastalığı şüphesi varsa karaciğere yalnızca tek yönlü bakmak yeterli olmaz. Bazen kişi kendini iyi hissetse de ileri değerlendirme gerekebilir. Bazen de test sonucu sanıldığı kadar kötü anlam taşımayabilir. Doğru yaklaşım korkmak değil, bilinçli şekilde değerlendirmek ve takip etmektir. Özetle söylemek gerekirse karaciğer yağlanmasına yaklaşım artık sadece yağ var mı yok mu sorusundan ibaret değil. Modern yaklaşımın merkezinde karaciğerin ne kadar etkilendiğini ve fibrozis gelişip gelişmediğini erken dönemde anlayabilmek var. Girişimsel olmayan elastografi testleri bu yüzden çok kıymetli. Kısa sürmeleri, ağrısız olmaları, poliklinik koşullarında yapılabilmeleri ve hem yağlanma hem de sertlik hakkında sayısal bilgi vermeleri büyük avantaj sağlıyor. Ama bu testler tek başına nihai hüküm veren araçlar değil. Klinik değerlendirmeyi tamamlayan güçlü yardımcılar. Bazı hastalarda biyopsi hala gerekli olabilir. Özellikle sonuçların belirsiz olduğu, başka tanı olasılıklarının bulunduğu ya da daha ayrıntılı karar verilmesi gereken durumlarda biyopsi yeniden gündeme gelebilir. Son olarak şu mesajı bırakmak istiyorum. Karaciğer sağlığı ancak belirti çıktığında akla gelmesi gereken bir konu değil. Çünkü karaciğer çoğu zaman uzun süre sessiz çalışır ve sessiz hasar görür. Bu yüzden risk varsa kontrol değerlidir. Eğer kişide yağlanma, fazla kilo, diyabet, alkol kullanımı ya da başka bir kronik karaciğer hastalığı şüphesi varsa mesele sadece karaciğer yağlı mı diye sormak olmamalı. Asıl soru şu olmalı. Karaciğer ne kadar etkilenmiş? Hasar başlamış mı? Fibrozis var mı? İlerleme riski nedir? Geriye dönüş şansı ne kadar? Modern değerlendirme yöntemleri bu sorulara daha erken, daha konforlu ve daha net yaklaşmamızı sağlıyor. Bu nedenle
karaciğer yağlanmasını küçümsememek ama panik de yapmamak gerekir. Doğru bilgi, doğru değerlendirme ve doğru takip her şeyin temelidir.